Merhaba, ben uzman psikolog Beyhan Budak. Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda depresyonun insanlara söylediği yalanlardan bahsetmek istiyorum. Depresyon günümüzde en çok karşılaştığımız psikolojik problemlerden bir tanesi. Depresyon yaşayan bir kişi kendi kendine çok fazla düşünür ve bu düşündüğü şeyler genellikle olumsuz şeyler olur. Ama kişi zanneder ki bu hayatın gerçekliği, çok doğru şeyler düşünüyor ve bunu çok dikkate alır, çok fazla dikkate alır. Halbuki burada dikkat etmemiz gereken şey o an depresyon yaşadığımızdan dolayı böyle şeyler yaşıyoruz. Yani bunu kabaca şöyle ifade edebiliriz. Depresyonun size söylediği yalanlarla muhatap oluyorsunuz böyle anlarda. Depresyonun bize en çok söylediği yalanlardan bir tanesi asla iyileşemeyeceksin düşüncesidir. Depresyon yaşayan bir kişi kendisini dipsiz bir kuyuda, kapkaranlık, sanki hep aşağı düşüyormuş gibi hissedebilir, sanki dipteymiş gibi. Ama dikkat etmemiz gereken şey dünya aslında öyle bir yer değil. Sadece depresyonda olduğunuz için böyle hissediyorsunuz. Ve şöyle düşünebilirsiniz, eski halinizi düşündüğünüzde, eski fotoğraflarınıza baktığınızda sanki o eski mutlu haliniz tekrar hiç gelmeyecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Sakın buna kanmayın, depresyonun söylediği bir yalan aslında bu size. Birçok insan depresyondan kurtulup o eski haline ve daha iyi haline dönüşebiliyorlar. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey biraz çaba, biraz irade ve sağlam bir psikolojik tedavi. Depresyondaki bir kişi çoğunlukla etrafındaki insanlara, kendisiyle ilgilenen insanlara biraz yük olduğunu düşünür. Bundan dolayı da suçluluk ve utanç duyguları hissedebilir. Halbuki dikkat etmemiz gereken nokta, çevremizde bizi seven, bizimle ilgilenen insanlar var. Ve muhtemelen bizi karşılıksız seviyorlar, bizi sevdikleri için bizimle ilgileniyorlar. Ama siz depresyonda olduğunuz için sanki herkese yük oluyormuş gibi, herkese ekstra bir sıkıntı çıkartıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu sadece depresyonda olduğunuz için hissettiğiniz bir düşünce. Onların yardım etmesine izin vermeli, onların hayatımıza bir katkı sunmasını kabul etmeliyiz. Depresyondaki bir insan çoğunlukla evde oturmak ister, dışarı çıkmak istemez. Biraz kendisini sosyal anlamda izole eder. Daha önce yaptığı işleri belki yapmak konusunda bazı problemler yaşayabilir. Yalnız bunu yaşamakla kalmaz. Kişi kendisini devamlı suçlamaya başlar. Ne kadar tembel bir insanım, ne kadar beceriksiz bir insanım. Halbuki şuna dikkat etmemiz lazım. Depresyon bazı alanlarda problemler çıkartıyor. Nedir? Odaklanma, konsantrasyon, uyku gibi belirli alanlarda ciddi anlamda sorunlar çıkabiliyor depresyon rahatsızlığında. Bunun aslında sizin tembel olmanızdan değil, depresyonun ortaya çıkardığı belirtilerden ve sorunlardan kaynaklandığını unutmamanız çok önemli. Bir gün depresyon rahatsızlığıyla gelen bir danışanım seansın başında şunu söyledi bana. Dedi hocam bu seansın sonunda inşallah düzelir miyim? Bütün her şey sıfırlanır mı? Tertemiz çıkar mıyım? Yani biz psikologlardan bazen danışanlarımızın gerçek dışı beklentileri olabiliyor. Sanki elimizde sihirli bir değnek varmış gibi. Sadece bizden değil, insanların kendisinden de bazen gerçek dışı beklentileri olabiliyor bu konularda. Depresyon yaşayan bir kişi hemen düzelmek isteyebilir. Ya hemen düzeleyim, hemen her şey eski haline dönsün. Ama maalesef depresyon biraz devam eden bir rahatsızlık. Bunun için ilk başta bir tedavi almamız çok önemli. Depresyon tıbbi bir rahatsızlık. Bunun çerçevesini çizmemiz önemli. Aynı zamanda istediğiniz ilacı alın, istediğiniz terapiyi alın. Ne olursa olsun tek başına yetmeyecek. Sizin çaba göstermeniz çok önemli. Eski sosyal düzeninize dönmek için çaba harcamalı, kitap okumalı, film izlemeli, bir şekilde kendi hayatınızı doldurmalı ve irade göstermelisiniz. O yüzden şuna dikkat etmeliyiz. Depresyon birden geçmiyor. Eğer birden geçmediği için kendinizi daha ümitsiz hissediyorsanız hiç sıkıntı yapmayın. Depresyon herkeste aynı süreçte işliyor. Depresyonun bize söylediği yalanlardan bir tanesi de artık seninle kimse görüşmek istemiyor. Bak görüyor musun, kimse seni aramıyor. Sen değerli olsaydın, sen önemli birisi olsaydın onlar için seni ararlardı. Bu bize depresyonun sık söylediği yalanlardan bir tanesi. Depresyon yaşayan kişi kişilik algısında, benlik algısında bir değersizleşme hisseder. Normalde gördüğünden kendini daha yetersiz, daha çirkin, daha önemsiz hissedebilir. Halbuki şöyle bir şey var burada. Kendimizi daha değersiz hissettiğimiz için sosyal anlamda biraz geri çekiliyoruz. Ve etrafımızdaki insanları aramaktan vazgeçiyoruz. Ne oluyor? Zannediyoruz ki herkes bizi arasın. Azıcık aramalarda azaldığı zaman bak görüyor musun, insanlar beni unuttu, benden vazgeçtiler. Halbuki onlar aramıyorsa sizi, siz aramaya devam edin. Kendinizde belki bir istek duymayacaksınız, bir heves görmeyeceksiniz ama dikkat etmek, kendini zorlayabilmek çok önemli bir konuda. Eskiden sık sık görüştüğünüz arkadaşları arayabilmeniz, onlarla bir organizasyon yapabilmeniz önemli. Zihninizde o depresyon konuşmaya devam edecek. Diyecek ki sevmiyorlar seni, sen önemsizsin, sen değersizsin. Hiç kulak asmayın. Siz eski düzeninize devam edin. Depresyonun bize söylediği yalanlardan bir tanesi de bunu kendine sen yaptığın düşüncesidir.
Kişi sanki kendi kendini depresyona sokmuş gibi bir muameleye maruz kalır kendi zihni tarafından. Ama dikkat etmeliyiz şuna. Kimse depresyona girmez. Kimse kendini hasta etmek istemez. Ve şöyle bir şey, depresyon sadece bir sebepten ortaya çıkmaz. Birçok şeyin bir araya gelmesiyle, sanki domino taşlarının birbirine etkisiyle ortaya çıkan bir problemdir. O yüzden bu konuda boşuna kendinizi suçlamayın. Bu videoyu 2015 yılının son günlerinde çekiyorum. Yeni gelen yılın, 2016 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bu arada Psikoloji TV YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.